Hepinize merhabalar. Şimdi Kurskaya metro durağında indim ve Uluslararası Spor Müzesi'ne geldim. Bu müze Sovyet ve Rus sporcuların başarılarını gösteren bir müze. Mesela efsanevi kaleci Lev Yashin'in almış olduğu Altın Top ödülü burada sergileniyor. Lev Yashin Altın Top ödülünü kazanan tek kalecidir ve 2 adet Lenin nişanı sahibidir. Lenin nişanı Sovyetler Birliği döneminde verilen en yüksek devlet nişanıdır. Ve müzenin girişine geldik. Bu müzede video çekmeme izin veren Irina Yegorova hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin içine girdik. Burada tarihte üretilen ilk bisikletlerden bir tanesi var. Az önceki bisikletin hemen karşı tarafında burada 1907 yılında üretilen bir tane araba görüyorsunuz. Bu araba birçok olimpiyat oyunlarında kullanıldı. Şimdi o olimpiyat oyunlarının hangisinin olduğuna da bahsedeceğim. Pekin, Kalyan, Ugra, Kahta, Kultuk, Irkutsk, Zima, Krasnoyarsk, Kurgan, Zlatoust, Birsk, Kazan, Nijni Novgorod gibi birçok Rus şehrinde kullandı. Ayrıca Berlin, Brüksel ve Paris gibi olimpiyat oyunlarında da kullanıldı. Burada da 5. yüzyılda yapılan olimpiyat oyunlarına ait nesneler var. Burada 1920'li ve 30'lu yıllarda üretilen bir tane bisiklet görüyorsunuz. Burada Rus güreşçi Ivan Podubny'yi görüyorsunuz. Bu Rus güreşçi 1905 yılı dünya şampiyonudur. Ivan Podubny'nin hemen yan tarafında burada diğer Rus güreşçi ve atletlere ait materyalleri görüyorsunuz. Bakın burada da madalyalar var. Şimdi burada da diğer Rus sporcular görüyorsunuz. Bu sporcuların arasında askerler bile var. Az önce size göstermiş olduğum portrelerin hemen alt kısmında burada madalyalar dahil birçok çeşitli ödül var. Burada Rusya'nın ilk yaz olimpiyat oyunlarını gösteren bir heykel var. Şimdi burada da Rus İmparatorluğu döneminde bisikletiyle dolaşan sporcu Onis Petrovich'in fotoğrafını ve kıyafetini görüyorsunuz. Bu da sanırım onun bisikletinin bir parçası. Şimdi burada da çeşitli spor dallarına ait materyaller var. Burada eskrimi görüyorsunuz. Tenis, masa tenisi. Alt tarafında Rusya'nın futbol tarihine bir yolculuk yapmanız mümkün. Bu görmüş olduğunuz Moskova Futbol Ligi. Hemen onun yan tarafında da Petrograd Futbol Ligi var. Şimdi bu görmüş olduğumuz kağıtlarda sanırım Futbol Ligi'nin kuruluşuna dair önemli belgeler, ancak eski Rusça ile yazıldığı için şu an onları okuyamıyorum. Burada Petrograd Ligi'ne ait bir tane posta pulu görüyorsunuz. Hemen şu elimle gösterdiğim şey posta pulu. Şimdi burada Orehova şehrinin futbol takımını görüyorsunuz. Hemen onun yan tarafında 1910 yılında kullanılan patenler var. Şimdi burada gördüğünüz şeyler de bir kupa aslında. Bu kupalar
1989 ve 1900 yıllarında Krachev kardeşler firmasına verildi. Hemen yan tarafta da çok büyük bir kupa var. 1928 yılında verilen bir kupa. Bu kupa usta işçi Karl Faberge için 1928 yılında verilen bir kupa. Burada da çeşitli sporlarda kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Buradaki belgelerin birçoğu eski Rusça ile yazıldığı için onları okuyamıyorum maalesef. Bakın burada eski bir buz patenini görüyorsunuz. Burada bir adet madalya var. Hemen karşıda Rus İmparatorluğu at sporları sergisi var. Şimdi burada da Rusya arşivlerinden çıkarılan 20. yüzyıldan kalma bir eser görüyorsunuz. Şimdi diğer odaları gezeceğiz. Burada Sovyetler Birliği döneminden kalan 1964 yılına ait halk oyunlarını görüyorsunuz. Şimdi burada bu sağ tarafta görmüş olduğunuz küçük ödül 1951 yılında Çin'deki basketbolculara verilen hatıra ödülü. Burada da yine aynı şekilde büyük bir ödül görüyorsunuz. Burada da Sovyetler Birliği basketbol takımına Çin tarafından verilen hatıra ödülünü görüyorsunuz. Şimdi burada da Sovyetler Birliği'nin Japonya'da buz hokeyi dalında almış olduğu kupayı görüyorsunuz. Az önce size gösterdiğim kupanın hemen yan tarafında 1961 ve 69 yıllarında Sovyet voleybolcuların Japonya'dan almış olduğu hatıra ödülü var. Şimdi burada da 1959 yılında Mısır'da alınan bir kupayı görüyorsunuz. Az önce size gösterdiğim kupanın hemen yan tarafında Sovyetler Birliği'nin Mısır'dan almış olduğu hatıra hediyeler var. Şimdi burada görmüş olduklarınız da 1967 yılında Hindistan'dan alınan hediyeler. Şimdi burada da Sovyetler Birliği'nin Vietnam'dan aldığı hediyeleri görüyorsunuz. Altta görmüş olduğunuz bu ejderha gemi hediyesi futbol takımına verildi. Hemen solda tenis takımına verilen hediye var. Sol üst kısımda. Geminin sağ üstünde ve altında da yine verilen hediyeler var. Burada da Çin ve Hindistan'dan alınan hediyeler var. Burada da Hindistan'a ait buz hokeyini gösteren bir heykel var. Şimdi günümüzdeki Rusya Federasyonu'nun çeşitli ülkelerden aldığı hediyelere bakacağız. Sağda Suriye'den aldığı hediyeyi görüyorsunuz. Solda da Özbekistan'dan aldığı hediyeyi görüyorsunuz. Hemen onların yanında Pakistan ve Bahreyn'den alınan hediyeler var. Burada da Sovyetler Birliği'nin aldığı hediyeler var. Şimdi bu görmüş olduğunuz şey de Lübnan'ın Mazra takımının almış olduğu bir hediye. Bu görmüş olduğunuz hediye de 1963 yılında voleybol dalında Tokyo'dan alındı. Hemen onların sol tarafında yine 1960'lı yıllarda alınan güreş ödülleri var. Hemen burada da hatıra bir hediyeyi görüyorsunuz. Burada hatıra hediyeler. Çin'den alınmış bu hediyeler. 1950'li yıllarda arkada gördüğünüz
basketbolcuların almış olduğu bir hediye. Şimdi burada 2011 Pekin oyunlarında alınmış bir madalyayı görüyorsunuz. Burada da 1996 yılında alınan bir kravatı görüyorsunuz. Bunlar da diğer ödüller. 1950'li yıllarda Hindistan'dan alınan ödüller. Şimdi burada görmüş olduğunuz ödül benim ülkem olan Türkiye'yi de ilgilendiren bir ödül. Bu görmüş olduğunuz ödül 1974 yılında Türkiye'de düzenlenen serbest güreş şampiyonasında alınan birincilik ödülü. Burada görmüş olduğunuz iki tane ödül de yine 1950'li yıllarda Çin'den alınan hatıra ödülleri. Bu ödüller de Çin'den alınan hatıra ödüller. Şimdi burada da Çin'den alınan çok ilginç iki tane ödülü görüyorsunuz. Şimdi burada da Sovyet bayan voleybolcuların Prag'da dostluk maçında almış olduğu ödülleri görüyorsunuz. Şimdi burada da Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda almış olduğu kupalar var. Bu ortada görmüş olduğunuz kupa Sovyetler Birliği'nin atıcılık dalında almış olduğu bir kupa. Yani okçuluk dalında almış olduğu bir kupa. Burada 1967 yılında alınan voleybol şampiyonası kupasını görüyorsunuz. Hatta kupanın üstünde Türkçe yazılar da var. Burada da 1967 yılına ait voleybol şampiyonasını görüyorsunuz. Daha doğrusu şampiyonanın kupasını görüyorsunuz. Burada da 1986 yılında bayanların almış olduğu bir kupayı görüyorsunuz. Bu da Zafer Kupası. Kupanın üzerindeki Türkçe yazıları da göstermek istiyorum. Burada da bir hatıra hediyeyi görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde hatıra bir hediye. Şimdi burada da Fas ve İran'dan alınan ödülleri görüyorsunuz. Fas'taki ödül 1963 yılında alınmış. Şimdi burada gördüğünüz iki ödülden sağdaki ödül Sovyetler Birliği'nin 1983 yılında Tunus'tan aldığı bir ödül. Soldaki ödül ise Moğolistan'dan 1970 yılında Dünya Sambo Şampiyonası'nda alınan bir ödül. Burada Seul'den alınan bir kupayı görüyorsunuz. Bu kupa Dünya Maraton Şampiyonası'na ait. Burada da Sovyet sporcuların İran'dan aldığı hediyeyi görüyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber bir diğer odaya gideceğiz. Bu odada sizin çok şaşıracağınız ödüller var. Bunu burada belirtmek istiyorum. Şimdi odaya gireceğiz. Odayı ayrıca güzel bir şekilde yapmışlar. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar hoşuma gitti bilemezsiniz yani. Yani bu odayı ne kadar güzel yapmışlar ya. Hayran kaldım, hayran. Şimdi burada Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda alınan kupaları görüyorsunuz. Arka tarafta görünen sporcuların kim olduğunu bilmiyorum. Bunu mutlaka açıklamada yazarım. Madalyaları ve üniformayı görüyorsunuz.
Yani bu odayı gerçekten inanılmaz derecede güzel yapmışlar ya. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum şu an. Bu sağda görmüş olduğunuz üniforma ise CSKA Moskova'nın buz hokeyi dalında kullandığı üniforma. Şimdi size bu girmiş olduğumuz odanın tabanını gösteriyorum. Odaya bir kez daha neden hayran kaldığımı siz de anlayacaksınız. Şimdi burada Sovyetler Birliği'nin Kanada'da almış olduğu bir ödülü görüyorsunuz. Bu ödül tam 40 kilo. Şimdi burada da çeşitli ödüller var. Bu ortada görmüş olduğunuz ödül nadir bulunan bir ödül. Sağda görmüş olduğunuz iki ödül ise yine Kanada'dan alınan ödüller. Şimdi burada da 2016 Dünya Şampiyonası'nda alınan ödülleri görüyorsunuz. Burada da yine buz hokey dalında alınan ödüller var. Ve şimdi sıra geldi sizi şaşırtmaya. Videonun girişinde sizlere Lev Yashin'den bahsetmiştim. Lev Yashin'in almış olduğu altın top ödülü burada sergileniyor. Lev Yashin 2 adet Lenin nişanına sahip. Lenin nişanı Sovyetler Birliği döneminde verilen en yüksek devlet nişanıydı. Ve Lev Yashin tarihte altın top ödülünü kazanan tek kalecidir. Şimdi size o altın top ödülünü göstereceğim. İşte Lev Yashin'in kazanmış olduğu Ballon d'Or ödülü. Burada. Hemen burada da 1930 yılında verilmeye başlanan Dünya Kupası'nı görüyorsunuz. Şimdi bu üst kısımda France Football dergisi tarafından Lev Yashin'e verilen ödülü görüyorsunuz. Burada da American Airlines tarafından Lev Yashin'e verilen Dünya Kupası tarihinin en iyi kalecisi ödülünü görüyorsunuz. Hemen bu ödülün yan tarafında Lev Yashin'in meşhur şapkası var. Burada da almış olduğu diğer kupalar var. Tabii hemen bu üst kısımda giymiş olduğu formalar da var. Tam karşıda da Sovyetler Birliği'nin Melbourne Olimpiyatlarında giymiş olduğu forma ve almış olduğu ödüller var. Burada da Dinamo Moskova'nın formasını görüyorsunuz. Size buradaki diğer üniformaları da göstereceğim. Şimdi burada daha da şaşıracağınız şeyler var. Birincisi bu görmüş olduğumuz kupalar gerçekten çok büyük. Diğer kupayı da göstereceğim yakından.
Evet, burada efsanevi futbolcu Pele'nin resmini görüyorsunuz. Resmin hemen üst kısmında ise Pele'nin imzaladığı bir topu görüyorsunuz. Burada da Fedor Çerenkov'un resmini görüyorsunuz. Kendisi ulusal futbolcu. Yani milli futbolcu. Hemen karşı tarafa gittiğimizde ise üst kısımda yine Arjantin'in efsanesi olan Diego Armando Maradona'nın imzaladığı topu görüyorsunuz. Şimdi burada da diğer çeşitli ödülleri görüyorsunuz. Burada FIFA'ya ait bir adet diploma görüyorsunuz. Burada da 2018 yılında Rusya Federasyonu'nun milli futbol takımını görüyorsunuz. Şimdi burada motor sporlarına ait bir motor görüyorsunuz. Bu motoru Antonio Cairoli kullandı. Antonio Cairoli 20 kere dünya şampiyonu olmuş bir sporcu. Şimdi burada da kış dönemlerinde motor sporlarında kullanılan bir adet örnek motor görüyorsunuz. Şimdi burada kullanılan 2 kişilik bir motoru görüyorsunuz. İkinci kişi alışılmışın aksine oturmuyor, ayakta gidiyor. Şimdi burada da Natalya Malchanova'nın almış olduğu ödülleri görüyorsunuz. Kendisi bir dalış sporcusu ve dünya rekoru ona ait. Burada da Sovyetler Birliği döneminde sporculara verilen ödülleri görüyorsunuz. Bunları da göstermek istiyorum. Ve burada da kupalar ve devlet nişanları var. Az önce size bahsettiğim nişanları yakından göstermek istedim. Şimdi müzedeki bir diğer ilginç odaya geldik. Burada da çeşitli ödülleri görüyorsunuz. Şimdi bu odada da boks, güreş ve karate alanında alınan ödülleri göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz ödüller 1964 olimpiyat şampiyonu Valeri Popchenko'ya ait. Bu ödüller güreş dalına ait. Bu ödüller karate dalına ait.
Вот этот приз наши спортсмены в 1957 году привезли из Стамбула от Турецкой Федерации борьбы. Burada da Türkiye'de 1957 yılında yapılan güreşleri görüyorsunuz. Bu güreşler İstanbul'da yapıldı. Bu Minsk'te yapılan bir güreş. Şimdi burada müzenin çocuklara ait bir odasını görüyorsunuz. Burada çocuklar 2. Dünya Savaşı'nı öğreniyorlar. Şimdi burada da üniversite okuyan sporcuların üniversite dönemlerinde almış olduğu ödüller var. Şimdi burada Rus sporcu Karyakin'in kullandığı bir aracı görüyorsunuz. Kendisi bir ralli sporcusudur ve şampiyondur. Bu aracı Dakar Rallisi'nde kullandı. Şimdi burada da Orolov'un Pekin Olimpiyatlarında kano dalında şampiyon olduğu kanoyu görüyorsunuz. Şimdi burada da jimnastik sporcularının kıyafetlerini ve aldığı madalyalar görüyorsunuz. Bu sağ üstteki kıyafet Rus sporcuların olimpiyatların açılışında kullandığı kıyafet. Şimdi burada da olimpiyat oyunlarının açılışında kullanılan çeşitli meşaleleri görüyorsunuz. Bu meşaleyi size özellikle göstermek istiyorum. Bu meşale Sovyetler Birliği 1980 olimpiyat oyunlarında kullanılan meşale. Bu olimpiyat oyunları Moskova'da yapıldı. Burada da kanocuların kullandığı kıyafeti görüyorsunuz. Altta da kupalar var. Şimdi burada Rusya'nın ilk dünya şampiyonu olduğu buz hokeyi kıyafetlerini görüyorsunuz. Şimdi burada Semen Elistratov'un madalyalarını ve kullandığı malzemeleri görüyorsunuz.
Kendisi Soçi Olimpiyatlarının şampiyonudur. Bu görmüş olduğunuz salon müzede gezeceğimiz son bölümdü. Size ilgimi çeken son şeyleri de gösterdim.